bir çocuğun yaratılmasında Allah-u Teala'nın iradesi olmadan o çocuk yaratılamıyor. Burada kaza, kader, irade, hikmet, yani meşiyet zaten iradeye racidir. Bu devrelerden geçecek. Bir çocuk meydana geldi. Anne rahminde. Sonra dünyaya geldi. Burada Allah-u Teala'nın kazası var mı? Yani ezelde bilgisi var mı bu çocuğun böyle olacağına dair? Kesin var. Yok diyen kafir olur. Çünkü Allah Teala cahil demiş olur. Ultrasandan görüp de doktorun bile anladığı zaman veya eski koca karıların el yordamıyla bile anladığı usuller var. O usullere geldikten sonra, herkes bildikten sonra mı Allah bilecek haşa? Ezelde ilmi var. Tamam. Kaza bu. Allah'ın kazası, yani ezeli ilmi olmadan bu çocuk olabilir miydi? Olamaz. Bir. İki. Allah-u Teala'nın burada kaderi var mı? Kaderi, takdiri belli ölçülerde, belli surette, belli şekilde her şeyi belli belirli. Hiçbir şey hesapsız, kitapsız, saniye, santim, cüz, parça, her şey miktarlı. Ve kullu şeyin indehu bi miktar. Alimul gayb ve şehadetil kebirul müteal diyor Rahat suresinde. Her şey miktarla. Çünkü neden? Ezeli ilminde nasıl bildiyse o ilim ve bilgi üzere ölçülenmiş her şey. Kader, yaratma ve icat vakti geldiğinde miktarla mevcut oluyor. Ne gibi? Bu çocuk 3 kilo doğacak, 3 kilo doğacak. Siyah olacak, siyah. Sarışın, sarışın. 2 gözü var, 2 gözü var. Ezelde bir şeydi, 3 gözlü, 3 gözlü olur. 3 kulaklı, 3 kulaklı olur. 6 parmaklı, 6 parmaklı olur. Ezelde öyle bir şeydi. Hepsinin miktarı var. O orada 5 olacaktı da 6 rastgele olmuyor. Ezeldeki ilim neyse kader onu o ilme mutabık şekilde. Peki. İradeye geldik şimdi. Hikmet var şimdi bir de. Hikmet. Hikmet nedir? Doğru bilmek ve tam isabet. Şimdi Allah-u Teala'nın yarattığı bir şey hususunda efendim hikmetsiz bir şey yaptığı asla düşünülemez. Hikmet de nedir? Efendim ilmin isabetidir. Yani doğru bilmek. Bir şeyi mutabakat. İlmin maluma. Önceden bilinen efendim bir şeyin, ezelde bilinen bir şeyin vakti geldiğinde tam o ilme mutabık olarak hikmet üzere var olması. Sana bana göre değil. Kendi ilmi ezelisindeki ilme muvafakat üzere hikmet. Sonra ne oluyor? Çünkü o ilmin dışına çıkması düşünülemez. Niye düşünülemez? Efendim o zaman ya Allah ezelde yanlış bildi aşağı, cehalet isnadı olur, kafir olursun. Allah Teala yanlış bilmez. Efendim dolayısıyla onun birbirine, kaza ile kaderin birbirine uyum sağlamaması, mutabakat olmaması, orada bir hikmet bulunmaması, tekallüf etmesi, malumun, mevcudun ilimden, ezeli ilimdekinden ayrı farkındalık arz etmesi asla düşünülemez. Çünkü bu Allah-u Teala'nın efendim ilminin malumuna mutabakat etmemesi, uyum sağlamaması manasına gelir. Allah muhafaza. Böyle bir itikatta insanı kafir eder. Çünkü Allah-u Teala'da böyle bir şey de tasavvur edilemez. Kaldı ve meşiyeti, meşiyeti. Meşiyet de iradeyle müteradif. İrade neyse meşiyet o. Allah-u Teala'nın irade buyurması diyelim şimdi. İrade buyurması olmadan da olamaz. Şimdi iradeyi şöyle anlatıyoruz. Burada anladık şimdi. İradeyi tam anlamadık şimdi. İrade tahsis. Tahsisu ehadil canibeyn. İki taraftan veya 3 taraftan veya 5 taraftan veya sayısız cihetlerden birinin tahsisidir. Birinin tahsisidir.